Sizlerden yorumlar geldi. Oktay Usta, lokantalarda yediğimiz et sotenin tarifini bizim için hazırlar mısınız dediniz. Sizin için hazırladım tüm detaylarıyla. Buyurun. Kıymetli takipçilerim, sizlerden gelen yorumlarda şöyle güzel lokanta usulü bir et sote istiyorum demişsiniz. Kendinden soslu olsun. Efendim burada 1 kilo dana kuşbaşından daha küçük etlerimiz var. Buradaki et dana sokum veya tranç bölümünden alabilirsiniz. O bölüm böyle soslu etler için en yumuşak bölümdür. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, acı veya tatlı tercih edebilirsiniz. 2 tane kuru soğan, 5 tane yeşil biber, 1 kırmızı biber, 2 domates, 3 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı una ihtiyacımız var. Sarımsak miktarını siz damak zevkinize göre lütfen ayarlayın. Şimdi nasıl bir et sote pişiriliyor detaylarıyla paylaşacağım sizlerle. Bir tane de defne yaprağı koyuyorum. Güzel bir aroma vermesi için. Etleri yıkadım, süzgeçten geçirdim. Sevgiyle zeytinyağı dökülmüş tenceremizin içerisine alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Et sotemizin eti sulandı, suyunu çekti kıymetli seyircilerim. Bakın görüyor musunuz? Böyle kendi suyuyla kapalı bir şekilde pişmesi için müsaade ettik. Şimdi suyunu çektikten sonra buraya 2 tane doğranmış soğan, 3 diş sarımsağı veriyorum. Sevgimizi veriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun diyoruz. Çünkü sevgimizi verelim ki güzel enerjiler de yemeğe geçmiş olur. 2 yemek kaşığı da burada tereyağını ilave ediyorum. Şimdi soğan, sarımsak, et kavruluyor. Soslu bölüme geçiyoruz. Lütfen takipte kalın. Domates ve biber salçasını ilave ettim. Birlikte hepsini kavuralım ki böyle kavrulduğu zaman güzel lezzetli olur. Sosun kıvamının bağlanması için 1 tatlı kaşığı içerisine un ekliyorum. Etler kendi suyuyla önce çekene kadar kaynadılar. Bayağı bir böyle %50'ye yakın yumuşamış oldu kıymetli seyircilerim. Şimdi sıcak suyunu veriyorum. Ver aşçım sevgiyle. Şimdi burada yarım litre suyumuz var. Hepsini dökmeyelim. 2 bardağını dökmüş olduk. Hemen kontrol edelim. Suyu fazla kaçmasın. Eksik olursa ilave etmek kolaydır ama çok fazla su koyarsanız bu defa yemeğiniz çok sulu olur. Bakayım. Evet, bunu alacak. Yarım litre su aldı. Hemen buranın üzerine kıymetli seyircilerim, etler yarı kıvama gelmişti çünkü kendi suyuyla. Yeşil biber ve kırmızı biberi veriyorum. Domatesi ilave ediyor. Kapağını kapatıyorum. 5 dakika sonra tuzunu veriyorum. Lokanta usulü et sotemiz pişti. Kıymetli seyircilerim, kısık ateşte bakın böyle. Ağırdan böyle demlene pişti. Evet, görelim mi Oktay Usta? Kendinden soslu dedik efendim, bakın. Şu rengin güzelliğine bakın. Subhanallah. Rabbimize sonsuz şükürler olsun kıymetli seyircilerim. İşte böyle ekmek bandırabileceğiniz, yanında güzel pilav, pirinç pilavı iyi gider. Kanalımda çok güzel böyle pirinç pilavı tarifleri paylaştım sizlerle. Böyle kıvamlı, böyle sulu değil, soslu bir et sote hazırladım ki böyle gerçek bir tadı olsun. Tadanlar tarafından her zaman için çok yüksek puan alacaksınız. Garanti bir tariftir efendim. Sizlerin yorumları bu yöndeydi. Oktay Usta, şöyle lokanta usulü yediğimiz et sotenin aynısını bizim için hazırlar mısınız dediniz. Sizin için hazırladım. İnşallah faydalı olmuşumdur. Sizleri çok seviyorum kıymetli seyircilerim. Hoşça kalın, sağlık kalın. Afiyet olsun.